Merhaba, sizin için hazırladığımız bu özel sohbete hoş geldiniz. Bugün elimizde Zozan Goy'nin Kolektif Kültürel Eğlencenin Antropolojisi başlıklı makalesinden alıntılar var. Bizi Kürdistan'daki toplu şenliklerin, eğlencelerin antropolojik dünyasına götürüyor. Evet, Amacımız da bu pratiklerin birey ve toplum için ne ifade ettiğini, modernizmle, İslam'la nasıl bir ilişkisi olduğunu ve Kürt kültürü için neden bu kadar merkezde yer aldığını anlamaya çalışmak. Hadi başlayalım. kesinlikle çok katmanlı ve ilgi çekici bir konu. Kaynağın altını çizdiği önemli bir nokta var bence. Antropoloji bu tür kültürel olaylara sadece folklorik birer süs gibi bakmıyor. Hı hı. Aksine insanların hayatındaki o derin anlamını, toplumsal işlevini çözmeye odaklanıyor. Özellikle tarihsel olarak sömürgeleşme süreçlerinden geçmiş ya da baskı görmüş topluluklarda bu tür kültürel ifadelerin ne kadar hayati, ne kadar yaşamsal olduğunu göreceğiz birlikte. O zaman en temelden başlayalım. Kolektif kültürel eğlence derken kaynak tam olarak neyi kastediyor? Yani sadece birlikte eğlenmek mi bu? Yo, çok daha fazlası aslında. Kaynak bunu şöyle tanımlıyor. Bir halkın, bir grubun veya topluluğun kolektif olarak yani hep birlikte gerçekleştirdiği coşkulu, şenlikli hatta mizahi tüm kültürel pratikler. Anladım. Coşku kelimesi önemli burada galiba. Çok önemli. Hani Durkheim'in bahsettiği o kolektif coşku vardır ya. Evet, evet. İşte onu ateşleyen ritüeller bunlar. Kaynak antik Yunan'daki Dionizos şenliklerini veya Ortaçağ karnavallarını örnek veriyor. Bahti'nin karnavalesk dediği o atmosfer, o taşkınlık, maskeler, normların geçici olarak alt üst edilmesi. Yani kuralların bir süreliğine askıya alındığı zamanlar gibi mi? Aynen öyle. Sanki bir anlığına dünya tersine dönüyor. Bu sadece bir deşarj olmak değil. Victor Turner'ın kavramlarıyla söylersek bir tür eşiktekilik yaratıyor. Yani normal statülerin, kuralların geçerli olmadığı bir ara dönem. Ve komünitas dediği o derin eşitlikçi birliktelik hissini doğuruyor. Bu deneyimler hem toplumu bir arada tutuyor, bağları güçlendiriyor, hem de bir yandan mevcut düzeni sorgulamak için bir alan açıyor aslında. Bu teorik çerçeve gerçekten ilginç. Peki kaynak bunu Kürdistan özelinde nasıl ele alıyor? Yani Kürt kültürünün bu açıdan ayırt edici bir yanı var mı? Kaynağa göre evet var. Kürt kültürünün yapısını daha çok Dionysosçu olarak tanımlıyor. Yani daha coşkulu, daha dışa vurumcu, tutkulu yönü ağır basan bir yapı. Dionysosçu. İlginç bir tanımlama. Evet ve işte bu özelliğin özellikle ana akım İslam'ın ve modernizmin daha kontrolcü, daha rasyonel yaklaşımlarıyla tarih boyunca bir gerilim yaşadığını belirtiyor kaynak. Bir çatışma alanı yani. Bir gerilim alanı, evet. Ama ilginç olan şu, bu gerilime rağmen kaynağa göre bu coşkulu pratikler Kürt kimliğinin ve hatta bir tür kültürel direnişin önemli bir parçası olarak varlığını hep sürdürmüş. Peki bu coşkulu ruhun somut örnekleri ne var Kürdistan'da? Kaynak hangi pratikleri öne çıkarıyor? Elbette kaynak oldukça canlı örnekler veriyor. Mesela Kürt düğünleri. Evet, düğünler önemli tabii. Hem de nasıl bunların sadece bir evlilik merasimi olmadığını, aynı zamanda İslam ve modernite tarafından belki biraz baskılanmış o karnavalesk ruhun yeniden canlandığı arenalar olduğunu söylüyor. Nasıl yani? Biraz daha açar mısınız? Şöyle, kadınların katılımı çok aktif, rengarenk, gösterişli kıyafetlerle oradalar. Normalde belki daha mesafeli olan cinsiyetler arası etkileşimde, flörtleşmede bir esneme gözleniyor. Ve tabii ki toplu danslar, govent, halay. Hatta kaynak daha da ileri gidiyor, bu düğünlerin açık siyasi ifadenin zor olduğu zamanlarda bir tür alt politika alanı işlevi gördüğünü belirtiyor. Yani siyasetin, direnişin, kültürel semboller, ortak katılım üzerinden ifade edildiği bir mecra. Vay canına. Düğünlerin böyle politik bir anlam taşıyabilmesi gerçekten çarpıcı. Newroz da sanırım bu coşkunun en bilinen örneklerinden biri. Kesinlikle. Nivruz yani 21 Mart'ta kutlanan Bahar Bayramı sadece bir bayram değil. Kaynakta ateşin, müziğin, govendin merkezde olduğu
milyonlarca Kürdü bir araya getiren en güçlü pagan kökenli ritüellerden biri olarak tanımlanıyor. Evet, kitleselliği çok belirgin. Çok, özellikle Kuzey Kürdistan'da zamanla önemli bir siyasi direniş sembolüne dönüştüğü de vurgulanıyor. Bir de daha az bilinen ama benzer ruhta olan Seresale veya Kosegeli gibi yeni yıl, kış dönümü ritüelleri var. Onlar nasıl oluyor? Orada da yine maskeli, tuhaf kostümlü figürler var. Kose veya kalo deniyor bunlara. Evleri dolaşıp mizah yapıyorlar, parodi sergiliyorlar. Yine o normların geçici olarak ihlal edildiği, kahkahanın öne çıktığı karnavalesk sahneler yaşanıyor. Anladım. Bütün bu güçlü, köklü gelenekler. Peki bugün ne durumdalar? Yani modern hayat, diğer baskılar kayboluyorlar mı? Yani bir erozyon var, bu gerçek. Hmm. Ancak tamamen yok olmadıklarının da altını çiziyor. Mesela halk arasındaki İslam yorumlarında, yani folk İslam içinde yaşamaya devam ediyorlar. Ya da Ezidiler, Aleviler, Yaresaniler gibi farklı inanç gruplarında varlıklarını sürdürüyorlar. İlginç. Farklı biçimlerde de olsa yaşıyorlar yani. Evet ve hatta ilginç bir şekilde modern Kürt gençlerinin kendi kültürel köklerine yeniden bağlanma çabalarıyla da farklı biçimlerde yeniden canlandığını belirtiyor. Kaynak bunlara doğuştancı hareketler diyor, bir tür kültürel uyanış arayışı gibi. Anlıyorum. Yani bunlar sadece geçmişte kalmış nostaljik adetler değil, bir kültürün ruhsallığı, dayanıklılığı, kendini ifade etme biçimiyle ilgili çok daha derin meseleler aslında. Kesinlikle. Peki tüm bu anlatılanlardan sizin için en önemli çıkarım ne oldu? Bu kaynak bize ne söylüyor temelde? Bence kaynağın bize söylediği en temel şey şu: bu kolektif şenlikler, bu coşkulu eğlenceler sadece boş vakit geçirmek değil, bunlar toplumsal ruh sağlığını, psikolojik direnci ve kolektif kimliği besleyen hayati mekanizmalar. Hayati mekanizmalar. Evet, özellikle Kürtler gibi tarihsel olarak pek çok zorlukla, baskıyla yüzleşmiş topluluklar için yaşanan travmalarla başa çıkmada, umudu canlı tutmada ve kültürel dinamizmi sürdürmede paha biçilmez bir rol oynuyorlar. Yani kültürün bu gülen, coşan yüzü zor zamanlarda adeta bir psikolojik sığınak, bir enerji kaynağı işlevi görüyor diyebiliriz. Çok etkileyici. O halde sizi sevgili dinleyicimiz şu düşünceyle baş başa bırakalım. Bir topluluğun geleneksel neşe ve kendini ifade etme biçimleri zayıfladığında veya yok olduğunda o topluluğun kolektif ruhuna, direncine, psikolojisine ne olur sizce? Ve acaba bu tür pratikleri günümüz koşullarında yeniden hayal etmek, yeniden canlandırmak, kimlik ve bir arada yaşama anlayışımızı nasıl dönüştürebilir?